Sevgili dostlar tekrar merhaba. Bugünkü dersimizin konusu Maksun ve ailesi. Aslında daha önceki videolarımızın birinde Maksun konusunu işledik. Aynı usul içerisinde iki farklı isimle anılan aile üyeleri olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi Beledi, bir diğeri de Saidi. Bugün hem Beledi hem Saidi hem de Maksun konusunu daha detaylıca işleyeceğiz. Bugün bu ailenin her üç üyesine biraz daha yakından bakacağız. Maksum için Arap müziğinde çok bilinen, popüler bir ritim olduğundan bahsetmiştik. Keza Beledi ve Saidi için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Peki bu aile üyeleri arasında ne gibi farklar var? Bunlar döngü içerisindeki dümlerin ya da teklerin ya da tokatların, velvelelerin yer değiştirmesiyle alakalı farklar var. Usul aynı usul. Şimdi bir fotoğrafını çekelim bu ailenin. Ekrana yansıttığım gibi hepsini bir arada vuruşlarını şifreleriyle göreceğiz. İskelet olarak aynı. Aynı iskeleti paylaşıyorlar. Ama aralarında sadece nüans ve dümlerin, teklerin yer değiştirdiği vuruş farklılıkları var gördüğünüz gibi. Hemen biraz daha yakından göz atalım. Birbirlerinden ne gibi farklılıkları var? Maksum'a baktığımızda güçlü ve üçüncü zaman dümle çalınıyor. Beledi'de güçlü zamanın her iki parçası da dümle çalınıyor. Yine üçüncü zamanda bir düm var. Saidi'ye baktığımızda da dümle başlıyor. İkinci zamanın ikinci yarısı dümle ve üçüncü zaman yine dümle başlıyor. Gördüğünüz gibi buradaki vuruş ve nüans farklılıkları her ritme ayrı bir karakter katıyor ama aynı iskelete sahipler. Bundan önceki derslerimizde incelediğimiz ritimlerin Türk müziği usul sisteminde hangi usule karşılık geldiği ile ilgili küçük bir giriş yapıyorduk. Bu dersimizde yapmayacağız. Maksum dersimizde bunu yapmıştık. Eğer ihtiyaç duyarsanız geriye dönüp o videodan izleyebilirsiniz. Ama şundan bahsetmeden geçemeyeceğim. Her ritimde olduğu gibi burada da bu üç ritmin Türk müziği usul sisteminde bir velvele karşılığı var mı yok mu diye göz attığımda düek usulü içerisindeki velvelelerde belediye karşılık duble diye bir velvele karşımıza çıkıyor. Saidi için ise Arap diye bir velvele çıkıyor. Demek ki Türk müziği usul sisteminde de bu iki ritme birebir yer verilmiş ve uygulanmakta. Şimdi hızlıca hemen bu üç ritmi gerek metronomla gerekse küçük provalarla çoğalan velvelelerle biraz daha detaylandıralım. Hemen ekrana yansıtıyorum. Parantez içinde ritimlerin Türk müziği usul sistemindeki isimlerini de yazdım. Hemen Beledi'den başlayalım. İskelet hali gördüğünüz gibi çalınmayan kısımları eslerle gösterdik. Bu esleri de şimdi prova yaparken sufle ile ifade edeceğiz. Hemen küçük bir provasını yapalım. Daha sonra da metronom eşliğinde çalacağız. Beledi'den başlayalım. Düm düm estek düm estek es. Düm düm estek düm estek es. Saidi'yi çalıyorum. Düm tek es, düm düm es tek es, düm tek es, düm düm es tek es. Bu konuyu işlememize rağmen Maksum'u da çalacağız bugün. Düm tek es tek, düm es tek es, düm tek es tek, düm es tek es. Şimdi sadece nüans farklılıkları olan bu üç ritmi metronom eşliğinde çalıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi 4 boşumuz olacak. 3, 4. Düm düm estek, düm estek es. Şimdi düm tek es, düm düm estek es. Maksum düm tek estek, düm estek es. Hemen şimdi birinci parmakla velvele kattığımız bir versiyonunu çalışalım. 4 boş. 3, 4. Düm düm bir tek, düm bir tek bir. Şimdi düm tek bir, düm düm bir tek bir. Şimdi düm tek bir tek, düm bir tek bir. Hemen hızlıca bir sonraki varyasyona geçelim. Burada da az önce 1 ile doldurduğumuz kısımları tekrar 2'ye bölüp 2/16'lık vuruş şeklinde tekler eklediğimiz bir varyasyon olarak çalacağız. Onun da küçücük bir provasını yapalım. Şöyle düm düm tek 3 tek, düm tek 3 tek, tek 3 düm düm tek 3 tek, düm tek 3 tek, tek 3. Saidi'ye bakalım. Düm tek tek 3 düm, düm tek 3 tek, tek 3 düm tek, tek 3 düm, düm tek 3 tek, tek 3.
Maksuma bakalım. Düm tek tek üç tek, düm tek üç tek tek üç, düm tek tek üç tek, düm tek üç tek tek üç. Şimdi bu üç ritmi arka arkaya yine metronom eşliğinde çalalım. 3 ve 4 ve düm düm tek üç tek, tek üç tek tek üç, düm düm tek üç tek, düm tek üç tek tek üç, düm tek tek üç düm düm tek üç tek, düm tek tek üç düm düm tek üç tek tek üç, düm tek tek üç tek, tek üç tek tek üç, düm tek tek üç tek, düm tek üç tek tek üç. Bu sefer aynı şekilde teklerin yerine tokat ekleyerek çalacağımız bir varyasyon olacak. Bunun da küçücük bir provasını yapalım. Yine beledi ile başlıyoruz. Düm düm tek üç sep, düm tek üç sep, tek üç, düm düm tek üç sep, düm tek üç sep, tek üç. Saydiye bakalım. Düm sep, tek üç düm, düm tek üç sep, tek üç, düm sep, tek üç düm, düm tek üç sep, tek üç. Maksum. Düm sep, tek üç sep, düm tek üç sep, tek üç, düm sep, tek üç sep, düm tek üç sep, tek üç. Hemen metronom eşliğinde çalıyoruz. 3 ve 4 ve düm düm tek üç sep, düm tek üç sep, tek üç, düm düm tek üç sep, tek üç sep, tek üç, düm sep, tek üç düm, düm tek üç sep, tek üç, düm sep, tek üç düm, tek üç sep, tek üç, düm sep, tek üç sep, sep, tek üç, düm sep, tek üç sep, düm tek üç sep, tek üç. Şimdi de bu ritimlerle oluşturduğumuz iki farklı kombinasyon çalacağız. Bunlardan bir tanesi beledi ile yaptığım bir kombinasyon, diğeri ise saidi ile yaptığım bir kombinasyon. Ama burada bir farklılık var. Dikkatinizi oraya çekmek istiyorum açıkçası. Muhakkak şahit olmuşsunuzdur. Bazen şarkılar kendi içerisinde gerek tempo gerekse ritmik yapısını değiştirebiliyorlar. Burada ona benzer bir şey var ki bu aile için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bazen beledi çalarken darbuka şarkının içerisinde birdenbire melfufa geçebiliyor ya da birdenbire vahdeye geçebiliyor. Bu onunla ilgili bir çalışma, onunla ilgili bir kombinasyon oldu. Buna tam manasıyla adı bu olmasa da genelde ritim ya da perküsyon camiasında ritmik modülasyon deniyor buna ya da metrik modülasyon diye de çıkıyor karşımıza. Bu metrik modülasyon konusuna da daha sonraki egzersizlerde yer vereceğiz. Evet, ne dedik? İlk kombinasyonumuzda 3 ölçü beledi çalarken son bir ölçüyü melfuf olarak çalacağız. Yani bu iki ritmi birbirine bağlayacağız. Müzikteki melodik karşılığında modülasyon denen şey melodinin tonun göçmesiyle alakalı. Burada ritmin göçmesi ya da değişimiyle alakalı. Hemen göz atalım. Bakın ekranda gördüğünüz gibi küçücük bir provasını yapalım. Önce dediğim gibi 3 ölçü beledi çalacağım. Daha sonra bir ölçü melfufumuz var. O da şöyle. Düm düm tek üç sep, düm tek üç sep, tek üç, düm düm tek üç sep, tek üç sep, tek üç. Son kez. Şimdi tempoyu değiştirmeden sadece ritimleri değiştirdim. Yani modüle ettim. Şimdi metronom eşliğinde deneyelim. 3 ve 4 ve son kez düm tek üç sep, tek üç. Çok benzer bir çalışmayı yine bu sefer saidi ve vahde ile yapıyoruz. Küçük bir prova yapalım. Yine silepli versiyonuyla çalacağız saidiyi. O da şu. Düm sep tek üç düm, düm tek üç sep tek üç, düm sep tek üç düm, tek üç sep, son kez düm sep tek üç düm, düm tek üç sep tek üç düm, tek bir tek üç tek, tek bir tek üç tek, tek üç. Şimdi metronom eşliğinde yapalım. 4 boş. 2 ve 3 ve 4 ve düm sep tek üç düm, düm tek üç sep tek üç, son kez vahde. Evet, bu konuyla ilgili atladığım, unuttuğum ya da merak ettiğiniz şeyler olursa muhakkak yorumlara yazın. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.